Arkadaşlar merhaba. Keşif Günlüğü olarak sizlerle birlikteyiz. Bugün bir zamanlar dünyanın bütün ünlü yıldızlarının göz bebeği olan Mausa'dayız. Burada 3 bölümden oluşan çok güzel 3 video çekeceğiz sizler için. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba arkadaşlar. Kıbrıs gezimizin ilk videosuyla Sizlerle birlikteyiz. Burası bir zamanlar altın rengi kumsalları, kalabalık caddeleri ve lüks otelleriyle meşhurdu. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler burada güneşin ve eğlencenin tadını çıkartıyordu. Ancak bir sabah her şey bir anda değişti. İnsanlar apar topar eşyalarını bırakıp gitti. Oteller boş kaldı, vitrinler karardı, sokaklar sessizliğe gömüldü. Ve bu güzel şehir yıllarca mühürlendi. Burası Kapalımaraş. Yarım asra yakın bir süredir zamana direnen, terk edilmiş bir hayalet şehir. Bugün keşif günlüğü olarak sizleri bu gizemli bölgenin perde arkasına götürüyoruz. Hazırsanız terk edilmişin ötesinde bir hikayeye doğru yola çıkıyoruz. ...1960'ların sonu. Kıbrıs'ın güney kıyısında yer alan Maraş, adanın en gözde tatil bölgesi haline gelmişti. Uzun sahil şeridi, modern otelleri, gece kulüpleri ve alışveriş merkezleriyle adeta bir turizm cenneti olmuştu. Otel isimleri Avrupa'da tanınıyor, rezervasyonlar aylar öncesinden doluyordu. Hatta dönemin Hollywood yıldızları Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot gibi isimler bile Maraş'ta tatil yapıyordu. O yıllarda Maraş, Kıbrıs'ın kalbi gibiydi. Ama gölgede büyüyen bir gerilim vardı. 1963'te başlayan Kıbrıs'ta iç karışıklıklar, Türk ve Rum halkları arasında derin bir çatışmaya dönüşmüştü. Yıllar süren gerginliğin ardından 1974'te Yunanistan destekli bir darbe gerçekleşti. Bu darbe üzerine Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekatın ikinci aşamasında Türk birlikleri Maraş'a kadar ilerledi ve o gün bu şehrin kaderi sonsuza dek değişti. Rum halkı Maraş'tan kaçtı. Kapılar kilitlendi, perdeler çekildi, sokaklar sessizleşti. Burası artık askeri bölgeydi ve sivil yaşam burada da bir daha hiç başlamadı. Yıl 1974'ten sonra durdu burada hayat. O günden bugüne hiçbir sivil yaşamadı bu sokaklarda. Camları kırık vitrinlerde yıllardır satılmamış kıyafetler, otel lobilerinde solmuş dergiler, evlerde masa üstünde kalmış çatal bıçak takımları.
Her şey olduğu gibi duruyor. Zamanla doğa da devreye girdi. Ağaçlar binaların içinden büyümeye başladı. Asfaltı delen otlar, balkonlara yuva kuran kuşlar, odalarda sessizce gezen kediler. Bazı pencereler hala açık. Sanki birileri az önce çıkmış gibi. Ama burada ne ses var ne de hayat. Kapalımaraş artık bir şehir değil, bir zaman kapsülü. Kaybolmuş hayatların, yarım kalmış hikayelerin sessiz tanığı. Burada sadece binalar değil, acılar da terk edildi. Kapalımaraş sadece terk edilmiş bir şehir değil, aynı zamanda uluslararası siyasetin en karmaşık düğümlerinden biri. 1974'ten bu yana Maraş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde askeri bölge ilan edildi. Hiçbir sivilin girmesine izin verilmedi. Kıbrıslı Rumlar ise evlerine geri dönmek için yıllarca bekledi. Birleşmiş Milletler, Maraş'ın sadece eski sahiplerine iade edilmesini öngören kararlar aldı. Ama bu kararlar hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı. Maraş, Kıbrıs sorununun çözümünde bir koz, bir pazarlık masası unsuru haline geldi. Her görüşmede gündeme geldi ama hiçbirinde çözüm bulunamadı. Ve bu sırada zaman durmaya devam etti. İçeride hayat yok, dışarıda belirsizlik. Maraş, yıllar boyunca hem bir sembol hem de bir bilinmez olarak kaldı. Tarihi bir gelişme yaşandı ve Kapalımaraş 46 yıl aradan sonra kısmen halka açıldı. Artık bazı sokaklarda yürüyebiliyor, o terk edilmiş evlerin önünden geçebiliyor. Yıllardır sessiz kalan duvarlara dokunabiliyorsunuz. Ama bu açılış sınırlı. Otellere, evlerin içine ya da birçok bölgeye hala girilemiyor. Bir yanda yeniden canlanma çabası, diğer yanda geçmişin izleri. Bazıları için burası çocukluklarının geçtiği mahalle. Bazıları içinse sadece terk edilmiş bir yer. Ama herkesin üzerinde bıraktığı iz aynı. Kapalımaraş artık tamamen kapalı değil ama tamamen açık da değil. Bu kısmi açılış bazıları için bir umut, bazıları içinse yeni bir tartışma konusu oldu. Ve herkesin aklında tek bir soru. Gelecekte burası ne olacak? Bir zamanlar hayatın en hızlı aktığı yerlerden biriydi. Şimdi ise
zamanın en yavaş geçtiği yerlerden biri. Bu şehirde sadece binalar değil, umutlar da yarım kaldı. Bir evin cam kenarındaki çiçek saksısı, otelin girişindeki paslanmış valizlik, terk edilmiş bir bisiklet. Hepsi geçmişe ait birer tanık. Kapalı Maraş bize sadece bir siyasi krizi değil, aynı zamanda savaşın insanlar üzerinde nasıl izler bıraktığını da anlatıyor. Belki bir gün bu sokaklar yeniden çocuk sesleriyle dolacak, belki bu evlerde tekrar ışıklar yanacak. Ya da Maraş hep böyle geçmişin gölgesinde kalacak. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Biz Keşif Günlüğü olarak bu sessiz şehri unutmamak için buradaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.